ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere bel ve omurga hastalıklarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Levent Akduygu bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. İnşallah izleyicilerimiz de hem programdan memnun olur hem sağlıkları daim olur. İnşallah hocam. Ya uzun bir zaman oldu hocam. 3 senemiz oldu. Bir araya pandemi girdi. pandemi Sağlık girdi. sorunlarımız vardı. Tabii. Çok şükür Tabii, yine tabii. birlikteyiz. Hocam konumuz bugün çok önemli. Bel fıtığını konuşacağız. Bence de. Ama öncelikle hocam omurganın yapısından bize bahseder misiniz? Omurga tabii ki çok önemli bir organımız. Çünkü hayvandan bizi ayıran yegane sistem. Çünkü dört ayak üstünde giden hayvanlar omurganın dikleşmesiyle dikkat ederseniz iki ayak üstündeyiz. Ve bu teknolojiyi yaratacak ellerimiz oluştu. Yani ekstremitelerimizde bütün hayatımızı insanlar... Muazzam bir sistem aslında Muazzam değil mi bir hocam? sistem. Evet. Bizi hayvanlardan ayıran önemli bir organ. Başın bittiği yerden kuyruk sokuğun dediğimiz gövdemizin alt kısmına kadar bir kemik, bağ dokusu ve kıkırdaklar sistemi. Öyle bir yaratılmış ki bunun esas görevi beynin devamı olan omuriliği korumak. Evet hocam. Ortasındaki bir kanal içindeki omuriliği korumak. Beyinden kafatasında sonlandıktan sonra beyin omurilik olarak devam ediyor. Ve bu omuriliğin içinde devam eden beyinden gelen emirler vücudun iç organlarına, kollarımıza, bacaklarımıza giden bütün hareket emirleri bu omuriliğin içindeki sistemle Aslında beyinle dağılıp, bağlantılı aslında değil mi hocam baktığımız zaman da? Dolayısıyla bu sistemin çok iyi korunması lazım. Bir kemik sistem, arada esnek işte o nalet bel fıtığı yapan hocam, kıkırdaklar ve yanında çok kuvvetli bağlar ve kaslar. Bütün bu kas, bağ, kemik, kıkırdak dokunun meydana getirdiği ağrılar. Ağrılar. Ve yani o omurilik sisteminin aslında bozulmasına sebep olan ağrılar Tabii. diyelim değil mi hocam? Bu işte kemik, kıkırdaklar, kaslar, bağların herhangi bir yerinde bir hasar oluştuğu zaman biz bunu omurga ağrısı, daha çok bel ağrısı, daha sonra sıklıkta boyun ağrısı olarak hissediyoruz. Sırt ağrıları daha az Daha az. sıklıktadır. Evet. Toplumda da hocam en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi aslında bel ağrıları Dünyada değil mi? yapılan Evet. çalışmalarda evet Nilüfer Hanım. Mesela her 10 kişiden 3 tanesi hayatı boyunca bir bel ağrısı çekecek. Bel ağrısı çekiyor. 10 kişiden bir kişi mutlaka boyun ağrısı çekecek. Kalp hastalıkları ve kanserden sonra en çok iş gücü kaybına diyorum bakın. İş Evet gücü hocam, kaybına maalesef. yani işe gidememeye, bir takım istirahatlere yol açan omurga rahatsızlıkları. Evet. Aslında bel sağlığımızı da korumamız gerekiyor değil mi Evet, hocam duruma en baktığımız sık görülen zaman? bel hastalığı. Neden en çok belde oluyor? Mantıklı bir açıklaması var. Şimdi binen yükü düşünün boyuna 5-6 kilo. Sırta binen 10-15 kilo. Bele binen 45-50 kilo. Dolayısıyla mekanik olarak nereye çok biniyorsa orada bir problem daha fazla oluyor. Evet. Hocam kilonun da etkisi oluyor tabii ki değil mi bu durumlarda? Neyin? Kilonun. Kilolu Kilolu etkisi insanların oluyor. da çok Tabii fazla ki, tabii etkisi ki. oluyor. Kilolu hastalarda bel ağrısının görülme sıklığı aşağı yukarı 3 misli fazla. İç misli daha fazla oluyor. Evet. Peki hocam bel ağrısı neden kaynaklanıyor en fazla? Biraz bahseder misiniz bize? Şimdi pratikte en sık gördüğümüz bel ağrısı lumbalji dediğimiz bir durum. Hastalar ani böyle bir şiddetli bel ağrısı olduğunu, hareket kısıtlandığını, bazıları sabah kalkar kalkmaz oldu diyor. Bazısı bir şeyi çektim, ağır bir şey kaldırdım öyle oldu diyor. Genelde harici bir etken. Bunda şey de oluyor mesela kötü havalandırma, klima gibi, ter, ağır bir şey kaldırma, ters bir hareket gibi. Böyle bir olayı takiben ortaya çıkan lumbalji dediğimiz bel ağrısı kasların kasılmasıyla ortaya çıkıyor. Ne yaparsanız yapın 3 ila 7 gün devam ediyor özelliğidir. Azalarak geçiyor gidiyor. Biz burada sadece bu hastalar çoğunlukla eyvah ben bel fıtığı oldum diye geliyorlar ama yani pratikte görülen en çok bel ağrısı bu. Biz kolaylıkla hikayeden ve muayeneden ayırt ediyoruz.
Hatta bu tip hastalarda görüntüleme tekniği bile kullanmıyoruz yani. İlk 5 gün, 7 gün Bir takip alıyorsunuz aslında değil takip mi hocam baktığımız alıyorsunuz. zaman? Hı hı. İstirahate sevk ediyorsunuz. Biraz kuvvetli ağrı kesiciler verdiğiniz zaman hasta zaten hemen tarif ediyor. 3 gün sonra çok azaldı. Kontrole geliyor. Hemen hemen bir şey yok diyor. Lumbajide bir şey yapmamak lazım. Evet. Ancak çok sık tekrarlamaya başladıysa yani her ay bir iki kere böyle bir durum varsa dikkate almak lazım. Bundan korkmalıyız diyorsunuz Evet. değil mi hocam? Evet. Yani aslında baktığımız zaman çok fazla hareketlilik, çok fazla hareketsizlik de ağrı yapıyor değil mi hocam? İyi, aynen. Birazdan belki vakit olursa hareketsizlik bizim hayatımıza girdi 3 senedir Evet, biliyorsunuz. evet hocam, bir Onun pandemi sürecini getirdiği atlattık tabii. ciddi bel ağrısı sorunları var. İkinci sıklıkta gördüğümüz işte bu herkesin korktuğu bel fıtığı. Bel fıtığı. Bel fıtığı şu, 5 tane bel omuru var. Bunların arasında bir kıkırdak var. Vücudun esnekliğini ve hareket kabiliyetini bu kıkırdaklar sayesinde biz sağlıyoruz. Bunların bir şekilde esnekliğini yitirip kuruyor diyelim. Yani kıkırdak. Tıptaki adı dejenerasyon. Onun kuruması veya dejenerasyonundan sonra yırtılarak omurilik içindeki sinirlere baskı yapmasıyla Baskı ortaya yapıyor. çıkan sadece bir bel ağrısı değil, aynı zamanda ayağa vuran şiddetli ağrılar Ağrılar. şeklinde. Çünkü bu kıkırdağın önünde bir zar var. Yani aynı kemer gibi düşünün. Pantolonunuzun açılmasını engelliyor. Bu kemer sağ ve sol tarafta ortaya göre zayıf. Ortadan bu kıkırdak yırtılırsa bel ağrısı olur ama zayıf yere yırtılıyor. Zayıf yere yırtılıyor. Sağa ve sola oradan çıkan sinirlere basıyor. Dolayısıyla ayak ağrıları ortaya çıkıyor. Bu tablo tabii daha şiddetli bir tablo. Böyle hemen 3 hafta, 4 hafta, bazen 8 Daha geçmiş hafta ölçüsüne de bakmak gerekiyor değil mi hocam? ciddiye almak Tabii ki. lazım Hı hı. süren bir şey. Eğer bir bel ağrısı, lumbajit diye demin tanımladığımız adi bel ağrısı bir haftadan fazla sürüyorsa hemen ileri tetkiklere geçip gerçekten altta bir bel fıtığı var mı yok Var mu mı? diye bakmak lazım. Peki hocam nedir o zaman bel fıtığı? Hazır konumuzu da açmışken. Şimdi bu kıkırdağın yırtılmasıyla gerek omuriliğin içindeki gerekse ayağınıza giden sinirlere baskı ile ortaya çıkan kötü bir tablo. Ağrı tablosu. Evet. Aynı zamanda bunun duygusal yönü de var. Yani bel fıtığı oldum diye duygusal anlamda da bir yıkım oluyor. Çünkü Sosyal yaşantıyı da etkiliyor değil mi hocam? etkiliyor tabii ama duygusal yönü şu, ben artık ömrü boyunca bir daha düzelemeyecek miyim? Yani bazen hakikaten doğru da yani bel fıtığı olan insanlar ömür boyu belirli bir disiplin içinde gitmesi gerekiyor. Ben bazen hastalara şöyle diyorum yani siz şimdi bir takıma üye oldunuz diyorum. Yani Beşiktaş'ta Fenerbahçe bir üzüleceksiniz, bir sevineceksiniz hayatınız boyunca. Hakikaten takım tutmak gibi bir şey bel fıtığı olmak. Ama hayat disiplininizi bir ortalarsanız Bunun da önüne geçmiş bunun da oluruz önüne aslında. geçebilirsiniz. Evet. Yani bizim her halükarda hocam bel sağlığımızı korumamız gerekiyor. Tabii ki. Ne çok Tabii. fazla hareket ne az hareketsizlik değil mi hocam Tabii, baktığımız zaman? tabii. Peki hocam sizin yapmış olduğunuz tedaviler neler? Şimdi öncelikle bu yırtılan kıkırdağın su içeriği çok fazladır. Yani çok jöle kıvamında diyelim. Yani %70-80'i sudur aslında yapı olarak. Hareketsiz kalırsanız ve yatarsanız vücut bir mekanizma ile bunun suyunu bir miktarını emer. Böyle aynen geri çekilir. Yani bir elmayı soyun, bir yere bırakın 5 gün sonra pörsür ya. Evet hocam. Böyle onu görürsünüz. Aynı bu şekilde. kıkırdak da bu şekilde. Yani bunu vücudunuz yapabilirse kurtaracaksınız Kurtaracağız. demektir. Yapamadığı vücutlarda işte bir takım ek tedaviler başlıyor. Aslında biz ilk günlerde yaptığımız tek şey sizin konforunuz için ağrı kesiciler vermek Evet hocam. ve sizi yatak istirahatine özendirmek. Bak bunu yaparsan ömür boyu ilk 5 gün bunu yap, 5 seneni kurtar gibi destekleyici, yüreklendirici tedaviye Egzersizler de yönlendirmek. yapıyor mu hocam? İlk Yani başlarda hayır. Hayır, Zaten sonrasında. yırtık bir kıkırdak var. Egzersizde onu iyice dışarı atarsanız çok kötü bir durum tabloyla ortaya çıkar. Bu genelde 2 ila 4 hafta içinde birçok bel fıtığı vakasında kendiliğinden bu şekilde bir düzelme meydana Düzenli geliyor. oluyor. Harika hocam. %15 oranında işte bu düzelme daha da geçiyor. Orada bir takım alternatif fizik tedaviler
Gerektiriyor. Belden kortizon uygulamaları gibi başka önlemler ortaya giriyor. En uç noktası ameliyat. Ameliyat. O korkunç durum. Yani felaket durum. Sakın olma denilen Yani zaten durum. hocam şunu anlıyorum buradan. Yani ameliyata gitmek için de bunu erken teşhis edilmemiş bir bel fıtığı var. O zaman bir geçmiş öyküsü var ki bu hastanın buraya kadar gelmiş olay zaten. Yani öyle Değil mi? anında olan bir şey değil. Değil. Yani belki ilk defa teşhis ediliyor ama diyor ki ben diyor 6 aydır diyor hep böyle yaşadım. Daha öncesi de Ama var. bir şekilde ihmale gelmiş, hekime gitmemiş filan. Kimleri ameliyat ediyoruz? Bütün yaptığımız tedavilere rağmen günlük yaşantısı çok zor durumda olan insanlar. Ağrı nedeniyle. 2, ayağa giden sinirlerde çok fazla sıkışmayla kuvvet kaybı gelişen kişiler. Çünkü gecikirseniz ameliyata rağmen kuvvet kaybı kalıcı olur. Kalıcı oluyor. 2, bazı bel fıtıklarında gerçekten idrar ve büyük abdest sorunları ortaya çıkabilir. Bu çok ekstrem bir durumdur ama Allah kimsenin başına vermesin, kalıcı bir durumdur. Öyle bir şeyi hissettiğiniz zaman mutlaka çok erken cerrahi tedavi yapıp Yapılması gerekiyor. bunu engellemek lazım. Yerleşirse ömür boyu bir takım kötü sosyal Eyvah. sorunlar ve sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Gerektiği yerde ameliyatsa da olunacak yani. Olunacak. Birkaç şeyden korkuyor. İşte sakat kalırım diye. Peki hocam ameliyattan sonra tekrarlar mı bu durum? Tekrarlar. Nasıl tekrarlar? Şimdi biz iki omurganın arasında bütün kırdağı almıyoruz ameliyatta. Evet. Yırtık olan kısmı alıyoruz. Yoksa o destek kaybolursa iki omurganın birbirine yaklaşması daha başka sorunlar yaratıyor. Aynı yerden yine kalan kıkırdak tekrarlayabilir. Tekrarlıyor. Artı 5 tane bel omuru var. Bir başkası arasındaki tekrarlayabilir. Genelde görülen mesela bazen bir yapıyorsunuz, bir üstündeki tekrar oluyor. Yani o kişilerin hani o demin anlattığım kemer kuvvetinde bir zayıflık olduğu görülüyor. Gözlemliyor. Aynı ailede daha sık olduğu görülüyor. Yine orada bir zayıflık var. Artı mesela çok oturarak ömrü boyu çalışmış kişilerde çok fazla. Onlar da tekrarlama Onlar da riski. çok fazla. Şimdi soruyorlar bana, işte ben diyor ki ameliyat olmayayım, egzersizde, yüzmeyle falan, bu çok bilinen hocam. bir şey. Ben bunu geçiririm. Şimdi bu şekilde geçmez. Bunun tıbbi tedavisini yapacaksınız. Bu dediğiniz yüzme, egzersiz daha sonra tekrarlamasına mani olacak. Yani olayın esası budur. Yani öyle yüzerek falan bel fıtığı geçmez. Zaten hocam belki de tetikleyecek yani yanlış bir hareket Tabii ki, değil mi? tabii Yani ki, sporla, tabii ki. egzersizle Çünkü az bütün önce bu dediğiniz sporlarda gibi. ıkınma, Evet. sıkınma denilen bir yaptığınız sert hareket de var yani. Evet. Evet. Peki hocam ameliyatlardan sonra hasta hangi durumlarla karşılaşıyor? Yani ameliyatın aslında hem avantajı hem dezavantajı da var mı? Dezavantajı olacak ameliyat olmaz. Yani Olmaz. bir Özellikle hocam komplikasyon komplikasyon. dediğimiz. Şimdi cerrah bir ameliyatı yaparken önce zarar verir. Yani şimdi olmayan bir çizik yapıyorsunuz. Bu bir zarar. Sonra adeleyi açıyorsunuz. Durup dururken kimsenin adelesini açan var Evet mıdır? hocam. Ha. Önce bir zarar verirsiniz. Sonra faydalı kısma gelirsiniz. O faydalı kısımda işte o arızayı yaratan parçayı çıkarmaktır. Dolayısıyla sizin oraya giderken geçtiğiniz yola verdiğiniz bir takım hasarlar ameliyat sonrası ağrı olarak. Ağrı olacaktır. Yani. Ama bunlar çok şiddetli değildir. Yani inanın normal ağrı kesicilerle falan geçmeyecek düzeyde değildir. Komplikasyon ile de vardır. Mesela genel anestezi alacaksınız. Buna bağlı kendi sistemik hastalıklarınız nedeniyle komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Enfeksiyon her ameliyatın Olabilir. korktuğu bir şey. Yani halkın mikrop kaptı dediği şey. Bu tip rahatsızlıklar, komplikasyonlar mutlaka olabilir. Olacaktır. Ama şundan emin olun ki hiçbir cerrah hani size kötü bir şey olsun diye girip de Tabii bu ki hocam, ameliyatı illaki. yapmaz. Yani Yapmaz, öyle bir abartı ve zorlama hiçbir zaman olamaz. Peki hocam yapmış olduğunuz teknikler nasıl teknikler şu an eskiye baktığımız Şimdi zaman? demin dedim ya bir hasar veriyoruz Evet. önce. Şimdi o hasarı en aza indirmek önemli. Onun Evet. için mikroskop kullanıyoruz. Şimdi yoksa kocaman açarsınız. Sahaya, Açık ameliyat gibi değil mi hocam? Açık Evet. ameliyatta açarsınız ama
En az 10-15 santim adeliyi sıyırırsınız. Onun ağrısı Daha fazla etkili daha olacaktır fazla. değil mi Sizin hocam? tekrar ayağa Doğru. kalkmanız. Mikro cerrahi yapmaya çalışıyoruz. Minimal. Yani minimal cerrahi diyelim. Küçük bir yer, küçük hasar, erken ayağa kalkması bu şekilde. Mikroskop kullanmamızın ana gayelerinden biri de büyütme değildir yani. Küçük yerden ışığı düşürebilmektir. Evet hocam. Yani çok büyüteyim de bu ameliyatı mikroskop Evet. büyüteç olarak algılıyor ya. Hani çok büyütünce çok iyi yapmıyorsunuz. Ha. Işığı iyi düşürünce iyi yapıyorsunuz. Evet hocam. Yani daracık şu kadar bir kesiden içeriye 10 santim aşağıya ışık düşürüp bir de kafanız gelecek. Evet hocam. O işi yapmak zordur. Teknik de yani, burada çok önemli evet, değil mi mikroskop hocam kullanımının baktığımızda? ana gayesi büyütmekten çok ışık düşürmektir. Peki hocam ameliyat sonrası hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? İlk biraz hafif alıyor bazı kişiler. İlk 15-20 gün güzel istirahat yani. İstirahat gerekiyor. Hele ki bu yaşadığımız büyük kozmopolit şehirde hani dışarı çıkayım, gezeyim, dolaşayım gibi şeyler, Allah korusun, otobüsü atlamak, binmek, zıplamak, yani her şey var. Evet, ani hareketlerden İstanbul'dan kaçınılacak. Evet bahsediyorum. hocam. Evet. O istirahat dönemini iyi geçirmeniz lazım. Çünkü dışarıdaki yara kapanıyor ama iki omurganın arasında bir boşluk oluşuyor. İşte oraya bir kan doluyor önce. Sonra o kan hücrelerini vücut emiyor. Bir aşamalardan geçiyor. O dönemde uslu, sakin, Bir şekilde istirahat terbiyeli etmesi olacaksınız gerekiyor. ki erken tekrarlamalar olmasın. Evet hocam. Sonra yaşam standardınızı hekimle konuşmanız lazım. Yani işte kilonuz, yeme alışkanlıklarınız, spor alışkanlıklarınız, işteki oturma masanızın düzeni. Hepsini Bunların aslında değiştirmek ve yani. düzene koymak Yani öyle gerekiyor değil oturan mi var hocam? mesela, şimdi klavyesi burada, monitörü burada, hep böyle Ya çalışıyor. evet bak. Evet hocam. İşte boyun fıtığında çok görüyoruz onu. Burada telefon. Evet hocam. Yani sizin yaşamınızla ilgili hekiminizle Tamamen biraz tartışmanız düzenimizi lazım. değiştirmemiz gerekiyor. Ne kadar kilo verirseniz ameliyat sonrası binen basınç oraya azalacağı için Evet. o kadar konforlu olacaksınızdır. Ameliyat olan hasta için gerçekten kilo çok önemli bir olay yani. Evet. Bunu da söylemiş olalım burada. Ben veremiyorum diyerse de işte kaderiyle baş başa artık. Evet hocam. Evet. Hocam ilerleyen yaşlarda yapmış olduğunuz bel fıtıklarından farklı komplikasyonlarla karşılaştınız mı hiç? Özellikle yaşlılarda. Yapıyor musunuz bu gibi durumlarda? Yaşları da yapıyoruz tabii. Yani ağrı çekmemek onların Aslında ağrıyı azaltmış oluyoruz değil mi bu durumda da? tabii yani hem konforlarını düzeltiyor. Çok da iyi sonuçlar aldıklarımız Alıyorsunuz. oluyor. Yaşlarda dikkat ettiğim bir şey var. Bel fıtıkları gerçekten patlayabiliyor. Hani ameliyata gidebiliyor ve daha çok yukarıya doğru patlıyorlar. Gençlerde aşağıya doğru. Neden hocam? Onların, Fark ne aslında? Şöyle, aşağıya doğru kaçacağı yerde bir kireçlenme oluyor. Orası daralıyor. Yukarısı boş kalıyor genelde Evet. gördüğüm. Yukarıya patlamış bel fıtığı diyoruz. Ama konumuz budur değil midir? Bel ağrısı içinde bu son pandemi döneminde özel bir durum oluştu. Nedir hocam? Özellikle evde hareketsiz oturduk hepimiz. Evet. Hep oturduk hocam maalesef. Kadınların en büyük derdi ne? Osteoporoz, kemik Kemik erimesi. erimesi. 50-55 yaşından sonra yani aşağı yukarı %70-80 kadının Evet. ölçülse Maalesef ki. tedavi edilmesi gerekecek. Kesinlikle hocam. Bu evde sürekli oturan, affedersiniz kemikleri de o kadar yumuşamış ki helva gibi olmuş diyorum artık. Bir 70 yaşın üstünde hasta var, aniden çok şiddetli bir bel ağrısı. Oturduğu yerde beli kırılıyor. Aa hocam. Çok gördük bunu. Bu Yani hareketsizlikten hem de o kireçlenmenin Evet, vermiş evet, olduğu evet. bir durum mu hocam Evet, baktığımızda? Evet, osteoporoz oturmayı hiç sevmez. Ama yani az buz oturmadık. Yani ben biliyorum. Hepimiz oturduk hocam. Ya şimdi sizden benden bahsetmeyeyim. Annesini hiç Evet. kapının önüne kadar Tabii. aman Ya kalkma onları anne, daha hani bakkala fazla açma, korumamız çakkala açma gerekiyordu falan, tabii o ki. kadar tembihleyen insan oldu ki. Evet. Bunlar da tabii büyük problem teşkil etti. İleri yaş, omurga kırığı, ağrı geçmiyor. Bir takım özel tekniklerle bir şeyler yaptık. Ama şunu söyleyeyim, hayatım boyunca yapmadığım böyle bir ameliyatı, yani 10 kere yaptıysam bu yaşıma kadar, son 2 senede 40-50'ye yakın Ciddi yaptım. misiniz hocam? Pandemiyle Gerçekten, birlikte. Evet.
Osteoporoza bağlı omurga kırıkları. Omurga kırıkları. Neyse ki şansları var. Kapalı sistemde içine iğneyle tıbbi Evet hocam. çimento verip onu sertleştiriyoruz. Ağrı tolere edilebilir duruma geliyor. Bunu da gösterdi. Yani Ya evet hocam. Yani Evet. pandemi maalesef birçok evet, hastalığı da pandemi beraberi sırf getirdi yani değil o mi hocam? virüs de olmadı. Birçok yere yangın düşürdü Evet yüreğimizde. hocam. Yani başka şeyleri de tetiklemiş oldu aslında yanı sıra değil mi hocam Tabii baktığımızda? Covid-19 nedeniyle çok bel ağrısı oldu. Yani ben bel ağrısı diye gelen Evet Covid-19 yakaladığım çok hasta oldu. Hani öyle hele ilk başta hiçbir şey bilmiyorduk. Biz de biraz öğrendik yani Evet, evet hocam. Covid-19'u. Yani mesela her bel ağrısı gelene ateşini ölçer oldum. Evet hocam. Çok değişik alışkanlıklar ve tıbbi bilgilere sahip Farklı olduk. hastalıklar da çıkmış oldu. Bu deminki kırıkları da paylaşmak istedim. Özellikle ileri yaşlarda. Hiçbir Bir sebep kemik yokken. erimesi yaşayan Evet. kadınlarda değil mi Aman hocam? işte oğlum, kızım gel Evet. çok bel ağrım ağrıyor. Bir hafta 10 gündür varsa bunu dikkate alıp Dikkate götürmeleri alınması lazım. lazım. Evet. Bel sağlığımızı her zamanki gibi korumamız Evet. gerekiyor bu durumda. Hocam bel sağlığımızdan bahsetmişken ben hemen sizi bulmuşken boyun fıtığından da biraz bahsetmenizi Tabii. istiyorum. Neden kaynaklanır? Nedir hocam boyun fıtığı? Sebep aynı işte. Boyunda da 7 tane omur var. Biraz daha fazla yaratmış Allah ama küçük küçük yaratmış. Evet. Onların da aralarında bir kıkırdak var. O kıkırdak da işte o omurilik kanalına doğru yırtılıyor. Bazen kendi kendine beklerse boyun fıtıkları bel fıtığına göre çok daha yüksek hasar verir. Ne gibi hocam mesela? Yani şöyle, şimdi beyinden çıktı emir, Evet. boyundan geçiyor. Boyundan geçen emir, kollara giden emir, ayaklara giden emir, hepsi geçiyor. O kadar kötü boyun Evet fıtığı hocam. komplikasyonları vardır ki bel fıtığında bir ayağınızda kuvvetsizlik olabilir. Bunda bütün gövde olabilir. İç organlarınız etkilenebilir. Dolayısıyla ne kadar aşağı indiyseniz onun altına kadar. gidiyor emirler. Yukarıdakiler korunuyor. Dolayısıyla boyun fıtığında böyle bir dezavantaj var. O da şiddetli bir boyun ağrısı. Takiben ağrısı. kol ağrısı. Daha çok orada Kolda da uyuşma yana ağrı gibi bir şey mi hocam oluyor? Nasıl oluyor? o başınıza gelirse Ay, Allah anlarsınız. korusun, Allah Anlarsınız. korusun Tabii hocam. gelmesin tabii de. Çok şiddetlidir. Elektrik çarpar gibi. Yani hiç ara vermeyen ağrılardır. Uyutmaz, etmez. Eyvah eyvah. Sadece boyun ağrısıyla hani gelen hastalar da var ama kol ağrısı olduğu zaman hemen tetikte oluyoruz. Kolda kuvvetsizliklere yol açabiliyor. Hissizlik evet. Onun için yani Allah'tan son 15-20 senede bir MR denilen tetkik Evet hocam. çok gelişti de hemen tanı koyabiliyoruz. Yani bu ağrınız masum bir ağrı veya boyun fıtığı, bel fıtığı ağrısı diye. Boyun fıtığı demişken karışan çok önemli bir rahatsızlık var. Nedir hocam? Şimdi biz omuz hastalıkları. Omuz hastalıkları. Omuzun bütün ağrıları aynı boyun fıtığı gibi akseder. Dolayısıyla yani bir boyun fıtığı tanısı koyduğunuzda içinizde en ufak bir şüphe varsa mutlaka omuz MR'ını da ekliyoruz biz. Omuz MR'ı. Evet hocam bu önemli. İkisi birbiriyle çok karışan rahatsızlıklar. Yani yanlış ameliyatlar falan olabilir. 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 Bunun altını çizelim hocam. o zaman. Çizelim. Evet. Yani özellikle ağrınız geceleri çok artıyorsa omuzu hemen aklınıza getirmeniz lazım. Bu iki yapı birbirine yakın. Yakın olduğu için de Birbirinden karıştırılıyor değil mi etkileniyor. hocam? Genelde halkın boyun fıtığı diye bildiği şeylerin yanında mutlaka omuzda impingement dediğimiz bir hastalık türü de birlikte oluyor. Birlikte oluyor. Evet. Hele ki yaş ileriyse. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Peki hocam boyun fıtıklarında biz ne zaman korkmalıyız? Çok fazla şiddetli ağrılar olduğu zaman biz boyun fıtığıyız diyebilir miyiz? Şiddetli boyun ağrısıyla boyun fıtığı oldum diyemezsiniz. Mutlaka o kıkırdağın yırtılması, kolunuza giden siniri sıkıştırması ön plandadır. Yani şunu da söyleyeyim bakın net, esas bel fıtığı veya boyun fıtığı, bel veya boyun ağrısı değildir. Kol veya bacak ağrısıdır. Evet hocam. Yani tek başına beli ağrıyan kişiyi ameliyat ederseniz başarı oranınız çok düşer. Ayak ağrısı olmadan bel fıtığı ameliyatı yapmak doğru değildir. Doğru değildir. Kol ağrısı olmadan boyun fıtığı ameliyatı yapmak doğru değildir. Yani esas bunlarda kol veya
bacak ağrısının olması Olması esas. esastır. Boyun fıtığı ameliyatları da son derece efektif ameliyatlardır. Hiç tecrübeli bir cerrahın elinde hiç korkmamanız lazım. Çok hızlı şikayetleri geçirir. Yani yatağına geldiği anda dünya değişmiştir hastanın. Giriş yolunda önden yapılır genelde. Giriş yolunda çok adele falan olmadığı için Evet hocam. çok ameliyat ağrısı falan da yoktur. Aa, harika hocam. Evet. Yani bir 10 gün içinde de iyi yapılmış boyun fıtığıyla işte sizin benim gibi burada oturup konuşuruz yani. Evet. Hocam bel fıtığında olduğu gibi yine tekrarlayabilir mi boyun fıtığı da? Boyun fıtığında normal şartlarda boyun fıtığında yaptığınızda tekrarlama olmaz. Olmaz. Aynı yerden ama tekrarlama olmaz. 7 omurganın başka bir yerinden Başka bir yerinden olabilir. Olabilir. Aynı Olabilir. bel fıtığında bahsettiğiniz Tabii, gibi. tabii. Değil mi hocam? Tabii. Bir anda birkaç tane fıtık olabiliyor değil mi hocam? olur. Baktığımızda. Olur tabii. Bunlar daha çok kireçlenmiş, yavaş yavaş gelişen spondiloz, miyelopatiye dediğimiz omurilikte bir takım hastalıklara yol açan fıtıklardır. Ama genelde yani şöyle diyeyim, katil kıkırdağı çok daha iyi bilirsiniz Ya, yani. evet hocam. Esas yapılması gereken odur. Orasıdır, evet. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama ben size bir şey sormak daha istiyorum. Elde sinir sıkışması hocam. Neden kaynaklanır? Bundan da korkmalı mıyız? Elde sinir Bu da sıkışması, karıştırılır mı aslında boyun fıtığıyla? Başladım yoksa Ya, sizde. sanki hocam. Kadınların Aman hastalığı Allah çünkü. korusun. Kadınların hastalığı Evet hocam. 50 yaşın üstünde. Eyvah. Bir de şunu anladım ki son senelerde cerrahların hastalığı. Ya. Bende de başladı. Pandemi süreci değil mi Bende hocam? de başladı. Ya, eyvah, geçmiş Yani olsun şimdi hocam. bir beyin cerrahı böyle hani o mikroskopla şey yapmıyor, hani böyle pirinç ayıklar gibi yapmıyor. Öyle kuvvet gerektiren aletler kullanıyoruz ki evet. kemiği şey yapmak için filan. Çok rahatsız edici değil ama bende bile başladı. Ama kadın rahatsızlığı, Kadın 50 yaşın rahatsızlığı. üstünde, menopoz sonrası. Gece bir uyanıyor, elini nereye koyacağını bilemiyor. Ya. Salla salla salla, rahatsız edici bir durum. Peki Yani tedavisi sonunda mümkün ameliyat- mü hocam? Ya, Sonu ameliyat tedavisi mı? ameliyata gidiyor. Şunu Ameliyata anlatayım gidiyor. size, Hı hı. söyleyeyim. Yani çok özel bir şey ama güleceksiniz Tabii buyurun şimdi. hocam, ne demek? Bir gün karıma bir baktım, burası erimiş. Dedim Allah ki Allah. Pınar, eskisi gibi dedim. Artık el ele dolaşmıyoruz. Bunu ben nasıl fark ederim? Ya hocam, Ve 2 elinden de ameliyat oldu. ciddi misiniz hocam? Gerçekten. O şekilde fark ettiniz. Evet, Geçmiş olsun hocam bu arada Evet, tabii ayrıca. Ha, ameliyatı çok şeydir. Korkulacak bir He, şey değil. Yani kolay çok bir basit ameliyat. bir Hı ameliyat. hı. Ama nedense basitliği tabii şöyle. Şimdi siz kadınların sadece çalışma hayatı değil, bir aile sorumluluğu var. Evet hocam. Akşam çorbayı şey Tabii, yapacaksınız. Bir 15 gün elinizi kullanamadığınızı düşünün. Evet. Biz kadınların yükü biraz fazla hocam Evet. bu durumda. Yani kadınların mesaisi hiç bitmiyor bu ameliyatı aslında. bakın ben size 5 dakikada yaparım Evet. ama 15 gün 15 kullanmam. gün kullanmayacağız. Hı hı. Peki bunun sonrasında herhangi bir ilaç falan kullanmaları gerekir mi hocam? Yok, yok, yok. Tekrarlar mı? Yok ama genelde birinden yapıyorsak öbüründe de olacaktır. Ha, illaki olacak. Yani Evet. kurtuluşumuz yok. Burada bir bant var. Bu bant yaşla, elin ritmik hareketleriyle bileğin ve menopoz sonrası bir takım hormonal değişikliklerle kalınlaşıyor. Evet hocam. Bu bant çok önemli bir bant değil. Yani anatomik olarak olmasa da olabilir ama o bir şekilde Oluyor yaratılmış. Bu bant kalınlaşıyor, altındaki siniri sıkıştırıyor. Bu bantı açtığınız zaman sinir gevşiyor. Huzur ve mutluluk geliyor. Kaçınılmaz bir son diyelim Evet, o zaman. evet. Hocam çok teşekkür ederim vermiş Rica olduğunuz ederim. değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Tekrar bekliyorum hocam sizi. Farklı İnşallah, bir konuyla. inşallah. Evet sevgili izleyiciler, Levent Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.